Akdeniz'in en güzel duraklarını keşfedeceğimiz Avrupa'nın en büyük ve en etkileyici kruz gemilerinden biri olan MSC World Europa ile 7 gecelik bir yolculuğa çıkıyoruz. Barcelona'dan başlayacak rotamızda Marsilya, Cenova ve Portofino'nun ardından Napoli, Messina, Taormina ve Malta'yı keşfedeceğiz. Ama bu yolculuk sadece şehirlerden ibaret değil. 7 gece boyunca evimiz olacak bu dev gemiyi de adım adım keşfedeceğiz. Kabinimizden restoranlarına, havuzlarından eğlence alanlarına kadar MSC World Europa'da neler var hep birlikte göreceğiz. Bu videonun ilk bölümünde Barcelona'dan gemiye biniyor, MSC World Europa'yı keşfetmeye başlıyor ve rotamızın ilk durakları olan Marsilya, Cenova ve Portofino'ya doğru yola çıkıyoruz. Hazırsanız 7 gecelik Akdeniz maceramız başlıyor. Şu anda odamızdayız. Biz iç kabin tercih ettik. Oda seçenekleri, birçok oda seçeneği var. İşte okyanus manzaralı, balkonlu, iç kabin, yat kulüp kısmı var. Biz tercihimizi iç kabinden yana kullandık. Balkonuyla arasında 2 katı fiyat farkı vardı. Zaten bu gemide odada çok vakit geçirmeyeceğimizi düşünüyoruz. O nedenle. Bu arada oda gerçekten beklentimizden çok daha büyük çıktı. Daha önce de yerel bir tur firmasının Yunan Adaları turuyla cruise'a katılım sağlamıştık. Odaları gerçekten çok küçüktü ve çok kullanışsızdı ama burası gerçekten büyük ve çok kullanışlı bir oda olduğunu düşünüyorum. Böyle göstereyim. Burada televizyonumuz var. Birazdan televizyondan zorunlu olan videomuzu izleyeceğiz. Acil durumlarda yapmamız gerekenleri. Burada bir dolabımız var. Bizim bavullarımız henüz gelmedi. Saat daha 2 bu arada. Bavullarımızı getirecekler. Getirdiklerinde bavulları dolaplara yerleştireceğiz. Daha sonra bavulları da yatakların altına koyacağız ki şöyle yer kaybımız olmasın. Burada bir makyaj masası ve şöyle bir oturma taburesi var. İsterseniz bunu bagaj şeyi olarak da kullanabilirsiniz. Burada bir minibar var ama içi boş sanırım. Değilmiş. Minibar var ama ekstra ücretli tabii ki. Onun dışında ne söyleyebilirim? Dediğim gibi geniş ve aydınlık bir oda. Ben kasvetli, karanlık olur diye düşünüyordum. Dün gece Barcelona'da kaldığımız odadan kesinlikle daha güzel olduğunu düşünüyorum. Böyle bir böyle double yatağımız var. İsterseniz bunun ayrı ayrı olanı da oluyormuş. Bir de eğer çocuklu bir aileyseniz, 4 kişilik bir aileyseniz buralardan yatak çıkanları da var. Onlar tabii birazcık daha daraltır odayı ama bu konsept bence çok iyi oldu. Harika, çok mutluyum. Banyoyu da göstereyim. Banyoyu da göstereyim. Banyo tabii biraz küçüktür. Ben istersen ondan göstereyim. Banyo şöyle. Burada bir duş ve bayağı camlı falan bir duşakabin yani. Çok şey değil. Burada makyaj aynası var. Burada normal aynası var. Tuvalet tabii ki korkunç. Ben bu tuvaletlerden çok korkuyorum. Vıp diye çekiyor çünkü. Bu şekilde gayet güzel bir oda. Gemi gerçekten dünyanın sayılı gemilerinden biri ve şu an MSC'de de sadece bu gemiden 3 tane var diye biliyorum. 4 de olabilir. 3 tane var. Amerika, Avrupa ve Asya yapan. Asya turları yapan. Gemi özel bir gemi olduğu için 22 katlı bir gemi olduğu için çok fazla vakit geçirebileceğiniz yerler var. Ama hani ben odada vakit geçiririm, benim çocuğum var, işte yatar uyuyanızda tabii ki balkonlu. Giriş işlemleri çok kolaydı. Bayağı bir uçağa biniyormuş gibi, bayağı bir gümrük geçiyormuş gibi. Ama hani daha düzenli bir şekilde oluyor. Onun dışında koridoru gösterelim. Henüz bizim bavullarımız dediğim gibi gelmedi. Bakalım dışarıda neler oluyor. Burası iç kabin. Havuz görevlileri çalışıyor. Burası dediğim gibi full iç kabinlerin olduğu bir koridor. Koridor da ayrılıyor. Full iç kabinlerin olduğu, işte dış kabinlerin olduğu gibi. Bütün her yerini, geminin tüm her yerini gezeceğiz. Girmedik yer bırakmayacağız tabii ki. Onun dışında tabii ki gün içlerinde ineceğiz gemiden. Durakları gezeceğiz, destinasyonları. Yarın Marsilya'dayız. Dışarı çıkma zamanı. 6'da Barcelona'ya veda yapacağız. 6'da mı veda ediyoruz? 6'da Barcelona'dan kalkıyoruz. World Promenade'de 8. katta geminin açık alanında Bye Bye Barcelona dansıyla Barcelona'dan ayrılacağız. Bye bye Barcelona. İnsan Barcelona'dan ayrıldığında bu kadar mutlu olur mu? Evet, bu bölüm 18 ve 19. kat botanik havuz. Böyle şurada görebileceğiniz üzere botanik tarzda tasarlanmış bir yer.
Burası hem açık hem kapalı havuz. Sanırım seyir halindeyken üzeri kapanıyor. Şu anda açık. Ama bir ağır yani. Şunlar sıcak havuzlar. Bu şekilde. Burada da langırt oynuyorlar. Şöyle de şöyle göstereyim. Burada da bir havuz var. Bu da sıcak havuz. Jacuzzi. Böyle. Söylemek istediğim bir şey var mı? Şaşkınım. Hiç bu kadar büyük bir gemiye binmemiştim. Yani daha %10'unu falan gezmişizdir herhalde. Nasıl gezeceğiz bilmiyorum. Şimdiden çok yorgunum. Yorgunuz. Gezmemiz gerekiyor çünkü bugün aslında nispeten şu an boş halinde. Evet. Evet, asansör böyle. Gideceğiniz kata basıyorsunuz ve size gösteriyor ve buradan yanına gidiyorsunuz. Hello. Şu anda Deck 8'deyiz. Bu gördüğünüz alan geminin kapalı kısmı. Buranın ilerisi de geminin açık kısmı. Şu karşıda dümdüz gittiğimizde açık kısmına çıkacağız. Burada çeşitli restoranlar, şöyle daha özel konaklama ücretine dahil olmayan restoranlar var. Ayrıca spa var şu tarafta. Şurası işte sağlıklı böyle smoothie tarzı, işte sporcular için tarz şeyler. Hadi gidelim. Aşağıya bakın. Herkes ayrı bir telden çalıyor şu an. Hadi o zaman pizzaya gidiyoruz. Gel buradan. İlk günün akşam yemeğindeyiz. Şu an Segano restorandayız. Herkese, her odaya bir alakart tanımlıyorlar. Fine dining ve balık üzerine, balık ağırlıklı. Akdeniz günü. Ha, bugün Akdeniz günüymüş. Demek ki her gün bir konsept mi oluyor? Her güne bir konsept. Evet. Güzel. Başlangıç humus söylemiştik. Karides tabağı söylemiştik. Ana yemek olarak totto belli karidesli, bir de seafood tabağı. Tatlı olarak da baklava söyledik. Bakalım göreceğiz nasıl baklavası. Gayet güzel görünüyor. Ama dediğim gibi fine dining. Burayı istemezseniz buradan çıkıp ana restoranta da gidip yemeğinizi yiyebiliyorsunuz yani. Öyle bir sınır falan yok. Evet, hadi biz yemeğimizi yiyelim. Sonra ışık gösterilerini izlemeye gideceğiz. Değil mi? Broadway show var. Güzel. Bu akşam güzel, keyifli ilk akşam. O zaman bize afiyet olsun. Çok müzik var. Umarım gürültü engelleme düzgün çalışır. Çok yorulduk. Yani bugün gerçekten doğru düzgün bir şey çekemedim gemiyle alakalı. Çünkü biz de daha hiçbir şey bilmiyoruz. Hala daha hiçbir şey bilmiyoruz. Yani bir gün neredeyse olacak. Ama hala daha bir şey bilmiyoruz. Çok uzak. Geminin başıyla kıçı çok uzak. Takınılacak yerler kıç taraftayken bizim odamız baş tarafta. O yüzden böyle yani sürekli bir 330 metre yürümek zorunda kalıyoruz. O yüzden çok yorulduk. Çok kalabalık ve genellikle yaşlı kitle olduğu için çok ağır yürüyorlar ve ağır yürümek de yoruyor insanı. Çok kalabalık derken kaç kişi olduğunu söyleyeyim. Gemi 6000 küsür kapasiteli. Bayağı bir sayıda da çalışan var gemide. Yorucu bir gemi ama yarın Marsilya'dayız. Marsilya'ya 7.30'da yanaşacağız. 7'de yanaşacağız, 7.30'da ineceğiz. Shuttle aldık çünkü Marsilya Port'la City Center arası biraz uzakmış. O yüzden biz
Shuttle aldık. En erken shuttle 8.30'da, en geç shuttle da 16.30'da. Oradan Marsilya City Center'dan kalkıyor. Yol yaklaşık 25 dakika sürüyormuş. Shuttle'da 30-40 dakikada bir kalkıyormuş. 14 euro kişi başı. Excursion deski var burada. Oradan alıyorsunuz. İsterseniz MSC For Me app'inden de, uygulamasından da alabilirsiniz. Ödemeleri de söyleyeyim. Gemide hiçbir şekilde nakit ve kart geçmiyor. Sadece kartınıza, oda kartınıza, isterseniz check-in sırasında, isterseniz de geminin içindeki kiosklardan kart aktivasyon noktalarından oda kartınızla, ki yani burada sizin MSC kimliğinizle kartınızı eşleştiriyorsunuz. Ve ödemeler o şekilde yapılıyor. Evet. İkinci günden Marsilya'dan. Marsilya'dan merhabalar efendim. Biz şimdi kahvaltımızı yaptık. Marsilya Port'tan City Center'a gitmek için shuttle satın almıştık. MSC Excursion'dan. Şimdi shuttle'ımıza doğru gidiyoruz. Bugün Marsilya turundayız. Hadi gidelim. Evet, Marsilya'ya geldik. Burası bayağı büyük bir şehir bu arada. Port, eski Old Port tarafındaydık. Şimdi böyle sokaklarda caddelerini yürüyoruz. Bu arada shuttle da güzeldi. Shuttle 20 dakika sürdü. Portun içi asla yürünmezmiş. Portun içi bile 20 dakika sürüyor. Portun içinde yürünmez yani. İyi ki shuttle almışız. Bienvenidos a bordo del petit tren de la Gonne. Evet, şu an Marsilya'dan geriye döndük. Saat 15.46 ve gemimiz 18'de hareket edecek ama biz artık geri geldik çünkü çok sıcak, 40 derece. Yemek yiyoruz. Şöyle göstereyim. Sosis, tavuk sosis, tavuk kanadı ve Gider. ve patates salatası. Sen de göster yediklerini. Senin bayağı iyi şöyle. Patates, fasulye, nacho, Sloslav, tavuk kanadı. Evet, şimdi bunları yiyoruz. Sonra ne yaparız bilmiyorum artık ama gemiden güzeli vallahi yok yani. Dışarısı çok sıcak, aşırı sıcak. O yüzden yorulduğumuz için geri döndük. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Burası pizza ve hamburger istasyonu. 24 saat açık olan bir yer. İstediğinizde gelip yiyebiliyorsunuz. Ana restoranlar dışında da. Evet. Şu anda Positano'dan feribotla ayrılıyoruz. Ah bak işte Portofino'dan. Portofino'dan feribotla dönüyoruz Santa Margarita'ya. Gelirken otobüse gelmiştik karadan manzaraları görmek için. Şimdi ise feribotla dönüyoruz ki denizden de görelim diye. Ve çok beğendik. Şöyle arkayı göstereyim. Bir şey söylemek ister misin? Çok güzel. Daha ne söyleyebilirim ki? Gerçekten İtalya kıyıları inanılmaz güzel. Şu an Göcek yalnız. Şu taraf bakar mısın? Evet. Yo.